You are one of the most responsible people for this crisis in the world, and in my view, that makes you one of the most evil people in the world. Bu konuşma bir çevreci tarafından 2022'de TED konuşmasına katılan Shell'in CEO'su Ben van Beurde'ye yönelikti. 150 yıldan uzun süredir dünya petrol imalatı konusunda söz sahibi olan Shell, çevresel felaketlere neden olmanın yanında farklı ülkelerden yüksek bürokratlarla girdiği kirli ilişkilerle de adından sıkça söz ettirdi. İnsanların dövülmesi, öldürülmesi, zehirlenmesi ve yolsuzluk gibi konulardan defalarca mahkeme karşısına çıkan bu şirketin hikayesine en baştan başlayarak bir göz atalım. ...1833'te Marcus Samuel isminde bir adam, dönemin modası olan doğa tarihi meraklılarına deniz kabukları satmak amacıyla Londra'nın doğusunda küçük bir antika dükkanı açtı. İşleri iyi gidiyordu. Fakat kısa bir süre sonra ölen Marcus'un yerine işlerin başına oğlu Marcus Samuel Jr. geçti. İhracat işini iyi bilen Marcus Jr. bir gün Bakü'ye gittiğinde zengin petrol yataklarını görünce bunun ticaretini yapmayı aklına koydu. Kafasında karlı bir pazar olarak gördüğü Japonya'ya gaz yağı ihraç etmek vardı, fakat önemli bir engele takıldı. Rockefeller ailesinin sahibi olduğu Standard Oil isimli şirket, Japonya'da ve dünyanın geri kalanında bir tekeldi. Marcus Samuel Jr. bu tekeli yıkmak için aynı sektörde faaliyet gösteren Hollandalı bir şirketle birleşerek 1907'de Royal Dutch Shell Company'nin kurulmasını sağladı. Bu strateji başarılı oldu ve 1. Dünya Savaşı sırasında Shell, Britanya ordusunun ana petrol sağlayıcısı konumuna yükseldi. Savaş sonrası dönemde ise Standard Oil'in önüne geçerek dünyanın en büyük petrol şirketi oldu. Keep going well, keep going Shell. You can be sure of Shell. Petrol arama, çıkarma ve taşıma alanını günden güne büyüten Shell, karlılığını artırmak için doymak bilmez bir iştaha sahip olduğundan kendine yeni pazarlar arıyordu. Fakat artık petrolün değerli bir maden olduğunu farkına varan ülkeler, bu kaynağın çıkarılması konusunda oldukça bencildi ve kazancı kimseyle paylaşmak istemiyordu. Bu durum nedeniyle Shell, gözüne petrol sahası zengin olan fakir ülkeleri kestirdi. Bu ülkeler her ne kadar petrolü kendilerine bir kazanç getirecek şekilde kullanmak istese de madenin çıkarılması teknolojisine ve bilgi becerisine sahip değildi. Shell de bunu çok iyi biliyordu. Fakat ülkelerdeki teknoloji ve tecrübe eksikliği petrol sahalarına girmek için yeterli bir neden değildi. Çünkü petrol bölgelerinde yaşayan yerel halk, açılacak madenlerin yeterli güvenlikle çıkarılmayacağını seziyor, bundan dolayı da karşı çıkıyordu. Shell bu noktada bölge sakinlerini ikna etmek yerine ülkelerdeki ilgili tüm bürokratlara rüşvet vermeyi bir çözüm yolu olarak benimsedi. Shell'in 1950'lerde Nijerya'ya girişi ve sonrasında yaşananlar da bu durumu kanıtlar nitelikte. Şirket ülkeye giriş yapıp çalışmalarına başladıktan sonra yerel halk için hayat adeta kabusa döndü. Shell'in petrol çıkardığı bölgelerin çevresinde kısa bir süre sonra çevre felaketleri baş göstermeye başladı. Hava kirliliği arttı, temiz sulara petrol karıştı, nehirlerdeki ve göllerdeki canlılar yok oldu. Temiz su kaynaklarının kirlenmesiyle salgın hastalıklar baş gösterdi ve kanser bölgenin yeni normali haline geldi. Bu durum yerel halkın protesto gösterileri düzenlemesine ve şirketin faaliyetlerinin durmasını talep etmesine yol açtı. Nijerya hükümetlerine, bürokratlarına ve ordusuna yasal veya yasa dışı maddi desteklerini esirgemeyen Shell, ülkenin adeta gölge kralı haline geldi. Yerel halkın artan protesto gösterilerini Nijerya hükümeti ve ordusu güç kullanarak bastırmaya başladı. Tabii bu çatışma ortamında Nijerya ordusunun eksiklikleri de ortaya çıktı. Yeteri kadar mühimmatı ve gücü bulunmayan Nijerya güçleri zaman zaman halkın isyanını bastırmakta zorlanıyordu. Bu noktalara da iddialara göre Shell, komutanlara ve bürokratlara rüşvet dağıtmanın yanı sıra orduya tekne, otobüs ve helikopter gibi lojistik destekler de verdi. We are going to demand our rights peacefully, non-violently and we shall win. 1993'te ortaya çıkan bir adam, yapılanların yerel halkı sindiremediğini kanıtlayacaktı. Ken Saro-Wiwa, Nijeryalı yazar ve çevre aktivisti. Aynı zamanda Igoni bölgesinin haklarını da savunan bir hareketin de lideri. 1993'te Igoni'nin topraklarını, suyunu kirleten, sudaki canlılara zarar veren, insanların hastalıklardan kırılmasına neden olan Shell'in yönettiği petrol sahalarından çıkması için gösteriler başlattı. Şirket gösterileri hafife alarak faaliyetlerine devam etti ama bu sefer durum çok farklıydı. Wiwa destekçileri inatçıydı. Gösterilere müdahaleler de yeterli olmuyor, yerel halkın Shell'e olan nefreti gün geçtikçe büyüyerek açığa çıkıyordu. Shell en sonunda operasyonlarını durdurmak zorunda kaldı ama petrol sahalarının her boş geçen günü şirkete para kaybettiriyordu. Tam da bu dönemde Nijeryalı General Abacha liderliğindeki askeri yönetim Wiwa ve 8 arkadaşını tutukladı.
Karşılığı olmayan suçlamaların yöneltildiği 9 kişi 1995'te hızlı bir yargılama sonrası asılarak idam edildi. Shell, Nijerya'da sebep olduğu çevre kirliliği yüzünden Hollanda'da hakim karşısına çıkıyor. Bu Hollandalı bir uluslararası şirketin yurt dışında neden olduğu zarar için kendi evinde mahkemelik olduğu ilk dava olması nedeniyle önem arz ediyor. Viva ve arkadaşlarının öldürülmesi sonrası Nijerya hükümetine çevre aktivistlerinin idam edilmesi için baskı yaptığı iddiasıyla Shell'e davalar açıldı. 2009'da Shell, dava açan ailelere 15,5 milyon dolar tazminat ödemeyi de kabul etti. Shell yetkilisi o dönem yaptığı açıklamada yaşanan şiddet olaylarıyla bir ilgilerinin bulunmadığını ama 15,5 milyon dolarlık bir jest yaparak davacı ve yakınlarının acısının paylaşıldığını vurguladı. Yani Shell, bizim insanların öldürülmesi, işkence edilmesiyle bir ilgimiz yok. Ama madem sizi bu kadar üzdüler, o zaman 15,5 milyon dolar para verelim dedi de diyebiliriz. İngiliz gazetesi Guardian'ın Wikileaks belgelerinde çıkardığı haberle Shell'in Nijerya'da her bakanlıktan adamlarının olduğu ve siyasetçilerin attıkları her adımın takip edildiği ortaya çıktı. I can't mention that name because it's risk. Why is it a risk? Because I don't know when they will come with because they are with Shell. They are big boys. So I don't know when they will come with come and attack me, assassinate us. Haberde hükümetten daha güçlü olduğu belirtilen şirketin bazı ülkelere istihbarat bilgileri de sızdırdığı belirlendi. Birleşmiş Milletler'in hazırladığı rapora göre sadece 2008 ve 2009'da Shell'in sahalarından sızan petroller nedeniyle ortaya çıkan çevre sorunlarının 30 yıl süreceği tespit edildi. Son olarak Shell'in Nijerya'daki faaliyetleri nedeniyle bu zamana kadar 50 binden fazla insanın etkilendiğinde not düşerek şirketin bir başka günahına geçelim. 2019'da açık denizlerde petrol sondaj kuleleri bulunan Shell, buralardaki beton depolama hücrelerini deniz tabanına bırakmak istediğini açıkladı. Her birisi 7 olimpik yüzme havuzu büyüklüğünde olan bu depolama hücrelerinin içerisinde zehirli yağ ve tortular bulunuyordu. Bu zehirli yağ ve tortuların radyoaktif maddeler olduğu için insan sağlığına ve doğaya zararı çok büyük olduğu bilinen bir gerçek. Shell her ne kadar bu maddelerin biriktirildiği beton depoların suyun derinliklerinde güvenli olacağını söylese de uzmanlar betonun denizin dibinde çözülme tehlikesi olduğunu ve böyle bir durumda tonlarca radyoaktif maddenin sulara karışacağını söylüyor. Shell maliyeti düşürmek için böyle bir öneri getirmiş olsa da sonuçlarının felakete yol açma potansiyelini göz ardı ederek kamuoyunun tepkisine rağmen hukuki sorumluluklarını atma peşinde mücadelesine devam ediyor. Peki Shell çevreye verdiği felaketlerden gerçekten haberdar mı yoksa bilmeden mi bu faaliyetleri sürdürüyor? Ortaya çıkan belgeler şirketin 35 yıldır çevre felaketlerinden haberdar olduğunu, hatta önemli öngörülerde bulunduğunu söylüyor. Shell'in 1988'de analistlerine hazırlattığı rapor bugüne ışık tutacak nitelikte. Tabii bu raporun şirket içinde kalması için hazırlandığını ve sonradan sızdırıldığını söylememizde de fayda var. Rapora göre küresel ısınma nedeniyle deniz seviyesinin 1 metre kadar yükselebileceği ve ısının artışının buzulları eritebileceği öngörülmüş. Hatta şirket analistleri bazı ekosistemlerin yok olması konusunda uyarılarda bulunarak tarihte kaydedilecek en büyük değişimlerin olabileceği konusuna da değinmiş. Peki şirket bu tahmin ve analizler ışığında önlem aldı mı dersiniz? Shell'in 2010'larda Nijerya'da bir petrol sahasını satın almak için yüzlerce milyon dolar rüşvet verdiği gerekçesiyle İtalya'da yargılandığını düşünürsek pek önlem almadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun yanında Hollanda mahkemeleri Shell'in 2030'a kadar karbondioksit oranını 2019'a oranla %45 düşürmesi gerektiğine hükmederek mevcut durumda emisyonları azaltma planlarının yeterince somut olmadığına karar verdi. Şirketin küresel ısınma ve çevre sorunları karşısında politika değişikliğine gitmek yerine Londra Bilim Müzesi'nin gelecekteki gezegenimiz sergisi gibi etkinliklere sponsor olarak kolay yolu seçtiğini görüyoruz. Her yıl milyarlarca dolar kazanan, bu kazanç uğruna rüşvet vermeyi, suları ve toprakları kirletmeyi, on binlerce insanın sağlığını bozmayı önemsemeyen Shell'in bundan sonraki süreçte kamuoyu baskısıyla günahlarını hafifletip hafifletmeyeceğini ise hep beraber göreceğiz. ...150 yıldan uzun süredir dünya petrol imalatı konusunda söz sahibi olan Shell, çevresel felaketlere neden olmanın yanında farklı ülkelerden yüksek bürokratlarla girdiği kirli ilişkilerle de adından sıkça söz ettirdi. İnsanların dövülmesi, öldürülmesi, zehirlenmesi ve yolsuzluk gibi konulardan defalarca mahkeme karşısına çıkan bu şirketin hikayesine en baştan başlayarak bir göz atalım.